Bugünkü test konuğumuz RS3. ...2,5 litre ilk tanıtıldığında yıl 2011'di ve 340 mı 360 beygir mi ne güçlere sahipti, tam hatırlayamıyorum. Şu an ise hala 2,5 litre pazarda tek bulunan TFSI motor, 2,5 litre 5 silindir, mükemmel güzel bir sese sahip kendisi. Tabii ki şu an Euro normlarından dolayı sesler biraz kısılmış olsa da hala inanılmaz güzel motor, inanılmaz güzel bir araç. Tamı tamına 400 beygir güce sahip bu araba. 4 çeker. İnanılmaz bir şey. Tam bir şaka makinesi, tam bir eğlence makinesi diyebileceğim araç. Önce dış tasarımla başlayalım. Ondan sonra size teknik detaylara tekrardan geleceğim. Audi normal A3'e göre buraları oldukça genişletmiş. Tahminime göre 3 santim ya da 2 santim civarında bir genişlik var. Ön çamurluklarda ve arka çamurluklarda. Bunu buradaki detaylardan da görebiliyoruz. Şurada büyük bir çıkıntısı var. Farları zaten konuşmaya gerek yok. Farlarda oldukça güzel OLED farlarımız var. İşte oyuncaklı, burada temayı değiştirebildiğiniz falan, giriş çıkışların güzel olduğu bir detay. Ön ızgaramız oldukça agresif, böyle kocaman, kaslı görünen bir şey. Şunun bir duruşuna bakar mısınız? Önden baktığınızda, arkadan aynaya baktığınızda bu araba yaklaştığında resmen böyle ne geliyor diye oluyorsunuz. Oldukça agresif tasarım yaratmışlar. Önde karbon paket alabiliyorsunuz. Bunlar karbon olabiliyor. Yani şunlar sanırsam karbon olabiliyor. Bu araçta şu an karbon paketi yok ama oldukça dolu bir araç bu. Audi'nin yeni 2D diye adlandırdığı logosu var burada. Farlar dediğim gibi bahsetmeye hiç gerek yok. Audi bu işi çok iyi yapıyor. Far konusunda mükemmel. Kaputun altına gelelim hemen, öndeyken hazır ben bir kaputu açayım sizlere. Şu 2,5 litreyi bir görelim. Ben bu kaputa ilk baktığımda anlayamadım. O kadar hafif ki, amortisörlü bir kaput. Çok hafif. Bunun alüminyum olduğunu düşünüyorum. Zaten biraz alüminyum gibi de ses geliyor. Burada yalıtım malzemesi de var ve işte 2,5 litrelik canavarımız şu an sıcak. Oldukça sıcak. Ve sizi sürekli basmaya teşvik eden bir motor yapısı var. Burada bir RS yazısı. 1, 2, 3, 4 ve 5 silindir tamamen. Oldukça güzel bir motor. Oldukça eğlenceli bir motor. Yani herkesin bir kere deneyimlemesi gereken bir motor diye düşünüyorum. 2,5 litre 5 silindir. Bir dahaki zamanlarda, ilerleyen zamanda tekrar bu motor gelir mi bir bilgim yok. Ama RS5'in imzalı motoru işte burada. Çok hoşuma gitti. İlk defa RS5 sürdüm. İlk defa 5 silindir araba sürdüm ve çok zevk aldım kendisinden. Kaputumuzu kapatalım. Dediğim gibi çok hafif bir kaput. Şöyle yandan baktığınızda heybetli bir duruş. Oldukça geniş, yani normal A3'e ve S3'e göre çok daha geniş bir araca sahip oluyorsunuz bu durumda. Şu yan lipleri gördüğünüzde çıkıntılar, şöyle kapıyı açtığımda şurada oldukça geniş olduğunu hissettiğiniz bir alan var. Mükemmel görüntü. Cam tavanımız var. Ekstra opsiyonel olarak burada cam tavan çok yakıştı bu arabaya. Bu renkte ve bu kombinasyonda cam tavan gerçekten inanılmaz güzel oluyor. Jantlarımız, şöyle gelelim. Yeni tasarım jantlar, burada bir RS yazısı var. Oldukça güzel, biraz pislenmiş. Boyutlarına hemen bakacağım. 265 30 19 boyutunda devasa büyük jant ve lastiklerimiz var. Pirelli P0'larla beraber geliyor. Burada Audi'nin artık yeni imzası olan Audi ve RS3 Sportback yazısı bulunmakta. Gayet güzel. Tank depomuz tabii bu şekilde burada bulunuyor. Ama buna bir eleştirim olacak tank deposuna. Bunu açtığınızda siz açmanız gerekiyor. Ama Golf R'da buna bastığınızda kendiliğinden atan amortisörlü bir sistem var. Audi bunu neden böyle yapmış bilemeyeceğim. Arkaya gelelim şimdi. Evet, can alıcı yere geldik şu an. Yeni logomuz zaten böyle cam gibi gözüken yeni logomuz. Stop lambalarımız bir önceki nesille aynı. Çok az bir değişiklik var. Animasyon değişikliği var diye biliyorum. Yeni RS3 logomuz ama şu difüzör, şu kedi gözü detayları, şu büyük egzoz çıkışları, şu difüzörün buraları delikli. Bakın şöyle. Bunlar hep aerodinamik için. Yani bu difüzör öylesine görüntü olan bir difüzör değil. Bu bildiğiniz aerodinamik bir parça. Oldukça kaliteli gözüküyor. Egzoz çıkışlarımız çok güzel. Fakat ses konusuna geldiğimizde evet, ses çok güzel. Yani yükte giderken bastığınızda
Arabanın sesi inanılmaz güzel. Yani gerçekten bir spor araba sürüyorsunuz, hissiyatı alıyorsunuz. Böyle hatta bir R8 sürüyormuşsunuz gibi bir hissiyat geliyor. Araba sert, sıkı. Ama tabii egzozla çatlamalar, patlamalar ne yazık ki yok. Yeni Euro normları arabaları tıkamışlar. OPF'ler bilmem neler. Maalesef ki ses böyle. Ses videolarında şimdi hemen görelim. Evet, ses videosunda gördüğümüze göre artık içeriye bir bakış atalım. Şöyle içeriye ilk baktığınızda sizi kapıda şu detaylar karşılıyor. Bunlar ışıklı, yanıyorlar. Bunları 30 ayrı farklı renkte kişiselleştirebiliyorsunuz. Şu kol plastik, bakın buna eleştiri yapacağım. Bunu ekstra ücretle krom alabiliyorsunuz ama burada plastik ve gerçekten hani güzel gözükmeyen biraz ucuz bir plastik geliyor. Çünkü sürekli eliniz buraya değiyor ve sürekli elinizin değdiği bir yerin plastik olması açıkçası biraz kötü hissettirdi. Sonos ses sistemimiz var. İnanılmaz güzel ses sistemi. Yani bu ses sistemine biz eşimle beraber bayıldık bu arabayla yolculuk yaparken. Gerçekten çok iyiydi. Koltuklarımız full elektrikli ve masaj özelliği var gördüğünüz gibi. İnanılmaz. Yani düşünsenize RS3 ile yolda gidiyorsunuz. 260-270 yolda sürerken arkanızda sırtınıza masaj yapan bir koltuk var. İnanılmaz güzel. Çok beğendik bu durumu. Gerçekten çok hoşumuza gitti. Şöyle arabanın içerisine binelim. Bir çalıştıralım arabayı tabii. Evet, arabamızı da çalıştırdık. Göstergelerimiz kişiselleştirebilir göstergeler. Gerçekten güzel göstergelere sahip. Ben neredeyse bütün göstergeleri denedim burada. Hepsi çok hoşuma gitti. Hepsi çok güzel göstergelerin. Şuradan ayarlardan girdiğinizde göstergeleri değiştirebiliyorsunuz. Böyle farklı göstergeler. Şu yeni göstergelerden. Benim en beğendiğim tabii ki buydu. Ve normal yuvarlak göstergede yapabiliyoruz. Benim en beğendiğim tabii ki gösterge bu oldu. Şöyle güzel bir göstergesi var. Bu tarafı değiştirebiliyorsunuz tabii ki. Yapılandır dediğinizde şuna bastığınızda ben tabii burada GeForce'u seçtim fakat motor verileri, tarih pardon, tahrik hemen güce odaklı oluyoruz. Ben G ölçerde bıraktım. Benim G ölçer hoşuma gitti açıkçası. Böyle kullanmaya devam ediyorum. İç dizayn, evet, direksiyon çok güzel. Üstü ve altı kesik, delikli deriye sahip çok güzel bir direksiyonumuz var. Burada RS modu, burada da damalı bayrağımız var. Birisiyle RS Individual, öbürüyle RS Dinamiği alabiliyorsunuz aracın modunu. Gerçekten çok fark eden modlar bunlar. Bunlarla beraber gelen drift modu da bu arabada etkinleştiriliyor. Fakat bunu ne yazık ki deneme fırsatım olmadı. Drift modunu kullanamadım. Direksiyonun üzerindeki tuşlar hem basmalı, şöyle bastığınızda gördüğünüz gibi hem basmalı, yani tek bir tuş basıyorsunuz, hem de aynı zamanda dokunmatik olarak bunu böyle kullanabiliyorsunuz. Burada da ses ve müzik multimedya tuşlarının bulunduğu yer. Pedal shift'ler yine plastik. Keşke krom olsaydı dedim. Keşke biraz daha sesli olsaydı dedim. Maalesef ki sesi az ve küçük ve plastik. Ama o da güzel. Head-up display'imiz var. Gerekli her şeyi gösteriyor. Çok güzel. Dediğim gibi cam tavan perdesi burada el ile açıp kapanılabiliyor. Komple açılabiliyor bu arada. Şöyle baktığınızda. Yani gayet yeterli bir büyüklükte açıklığa sahip olabiliyorsunuz. İçeride karbon paketimiz var. Karbonlarımız burada şöyle gerçek karbon ve Quattro yazısı. Vites seçicimiz şöyle küçücük. Yani tamam, solid hissettiriyor, yani sağlam hissettiriyor. Fakat yani bir vites topuzu, BMW'nin olan vites topuzu olsaydı daha iyi olurdu diye düşündüm. Burada bir eşya gözümüz var. İçi kaplı değil ve biraz böyle plastikimsi duruyor. Ama güzel, var mı var, güzel. Ön tarafta iç mekan böyleydi. Burada bir saklama alanımız var. 2 tane bardaklığımız var. Kablosuz şarj ünitemiz var burada. Burada da diğer bütün tuşlarımız, Drive Select, işte ESP off, Start Stop off, kamera, park kamerası, işte otomatik park etme ve sürüş asistanları gibi değişik şeyler bulunmakta. Ekranımızdan zaten bahsetmeye gerek yok. Audi'nin ekranı her zaman çok güzeldi ve üstüne katarak daha da güzel gitmeye devam ediyor. Ön taraf böyleydi. Bir arka tarafa bakalım bir de. Arka tarafta bizi neler bekliyor. Daha arabanın arkasına bu arada hiç oturmadım. Koltuk bana göre ayarlı. 1.76 boyundayım ben de.
Evet, arka koltuğa girdik. Bu arada aracın size buradan fiyatını da söyleyeyim. Şu an şu bulunduğumuz arabanın fiyatı 84.659 euroymuş. 18.660 euro ekstra özellikler satın alınmış. Bu arada o demin duyduğunuz seslere ek olarak burada ekstradan satın alınmış olan spor egzoz da var. Ona rağmen ses yine de biraz tatmin etmeyici şekilde. Diz mesafesi evet yani iyi sayılır. Baş mesafesi de rahat gibi. Kapatayım şöyle. İçerisi karanlık da değil. Burada da iki bardaklığın olduğu güzel yumuşak bir şey var. Havalandırmamız var burada. İki tane USB Type-C girişimiz, filelerimiz de var. E, Gayet güzelmiş aslında yani. Bu arabada tabii ne kadar arkada gezmek isterseniz o tartışılır ama yine de kullanışlı bir İç mekan olmuş, arka mekan olmuş. Tabii şimdi bundan sonra artık bunları anlattık. Buradan sonrası sürüşe geçmek zamanı geldi. Bu canavar ile güzel gazlamalar yapmak gerçekten inanılmaz olacak. Elimden geldiğince sizlere güzel bir video çıkartmaya çalışacağım. Ne kadar bilirim bilmem onu bilemem. Fakat şimdi sıra sürüşte. Hadi sürüşe geçelim. Kameraları ayarlamak zor oldu. İlk defa iki kamerayla çekmeyi deneyeceğim. Biraz garip oldu ama olsun. Şöyle. Bu arada aracın bagajında elektrikli bagaj kapağı var. Bunu söylemeyi unuttum. Demin aklıma geldi ve ayakla da açıp kapatabiliyorsunuz. Zaten bilindik bir özellik. O yüzden çekmeye de gerek duymadım ekstradan. Söyleyeyim dedim şimdiden. Şöyle bir yola çıkalım. Güzel orman yollarında. Şu an otoda gidiyorum. Çok bisikletliler var gördüğünüz gibi yollarda. Şuradan RS moduna bastığımda Individual'a geldi. Şöyle, çok eğlenceli gerçekten. Bu araba böyle sürmek için yaratılmış. Evet. Vites düşürüşleri falan. Ses umarım size iyi geliyordur. Evet, şöyle virajlarda. Yani Audi Quattro sistemi yeni sistemiyle adını unuttum, şuraya yazacağım size, tork bir şeydi. Bu sistem gerçekten inanılmaz güzel çalışıyor. Bakın. İnanılmaz. Ve bu arada manuel kullandığınızda araba kesiciye giriyor. Yani e, illaki şey yapmanıza gerek yok. Vites değiştirmeyi beklerseniz değiştirmiyor. Kesiciye sokuyor arabayı. Bu da tabii güzel, benim için özellikle güzel bir özellik derken anlatıma konsantre olamıyor insan bu yolda. Tamamen ormanların arasında. Böyle güzel bir yeşil araba. Bu da orman renginde. Acayip bir şey. Şurada bir tünelde. Önden turbonun ıslığını duyabiliyorsunuz. Bu inanılmaz güzel bir şey. Şu an hız limitine girdik. Hemen buraya tekrar bastığınızda bir önceki modunuz neyse onu alıyor. Şu an konforta aldı. Konforttaymışım demek ki. Bu arada ben de size araçtan biraz bahsedeyim. Yakıt tüketimine hemen gelecek olursam merak edenler için, aracın yakıt tüketimi tam verdiği değerler gibi. Uzun yolda 8.8 değer yakaladım. Karma tüketimde 9.4 diyordu. Ben 9 küsürleri yakaladım ama 9.9, 9.8 falandı. Ama karma tüketim şöyle hemen bakacak olursam 11 litre. Yani gerçekçi bu araçla 11 litre yakabilirsiniz. Ama ben çok dikkat edeceğim, dikkatli kullanacağım diyorsanız da bu araçla 8,5 litreleri 8.8, 8,5 litrelerde gezebilirsiniz. Ve hatta sadece 80-90 giderseniz 6 litrelere kadar düşebiliyor. Bu gerçekten böyle. Bu yüzden bu araba benim çok hoşuma gitti. Yani normal kullanımda yakıt tüketimi olarak size yardımcı olacak bir motora sahip, yeni nesil. Aslına baktığınızda 2011'den beri aynı motor olmasına rağmen yeni nesil bir motor diyebileceğimiz şekilde bir motor. Şanzımanla uyumuna gelecek olursak gerçekten güzel ve uyumlu çalışıyorlar. Hiçbir şekilde sıkıntı yaşamadım. Sadece şu dediğim gibi şu şanzıman kolu ve auto hold sistemi
Ben araca ilk bindiğimde auto hold sistemi devredeydi. Bunu iptal etmem için buradan ayarlara gelmem lazım. Ayarlardan başka bir yere gitmem lazım işte gibi gibi. Şu an hatta unuttum bile, düşün yani, şeye bakarak yaptım bunu. İnternete bakarak yaptım bunu resmen. Ve bu birazcık açıkçası benim canımı sıktı, böyle oluşu. Bunu eksi olarak size söyleyebilirim. Gerçekten hoşuma gitmedi. Yani auto hold, şurada bir boşluk var. Şuraya bir düğme koyarak da auto hold'u buraya koyabilirlerdi. Park ederken çok sıkıntı auto hold. Sürekli tutuyor, basıyorsunuz, çok birden hızlanabiliyor falan. Beni rahatsız etti açıkçası auto hold sisteminin böyle oluşu, biraz karmaşık oluşu. Ama tabii onun dışında arabayla çok eğlendik diyebilirim. Konfor meselesine gelecek olursak, hazır şu an konforlu bir şekilde seyahat ediyorken, konfor olarak araç konforlu diyebileceğim, yani çok arada kaldım. Şöyle, masajlı koltukların olması, yani o karbon bucket seatler yok diye biraz daha konforlu. Ama onun dışında soracak olursanız bana konforlu mudur diye, çok sert. Yani gerçekten çok sert. Şu an adaptif amortisörlerin bulunmasına rağmen, konfor modunda olmama rağmen, tamam, yine yumuşuyor araba. Tabii ki RS modundaki gibi atlamıyorsunuz ama yine tabii ki güzel bir şekilde size yolu hissettiriyor. Dediğim gibi günlük kullanıma uygun aslında ama daha yumuşak bir araba istiyorsanız S3'ü tercih edebilirsiniz. Tabii o aşağı 333 beygir, biraz daha düşük beygirli ve böyle heybetli, kaslı yapısı bulunmuyor ne yazık ki. Kaçırdığım bir detay var mı diyorum. Head-up display çok güzel, net, hiç sıkıntısız, size her şekilde yardımcı olacak bir display. Tabii buradaki seçeneklerde Apple CarPlay kablosuz bağlanıyor bu arada. Kablosuz şarj burada var bu arada. İşte navigasyonu buraya atayabiliyorsunuz. G ölçer burada gösterdiğim gibi. Yakıt bilgileri falan filanlar. Yani ekranlar oldukça net ve güzel. Biz 600 kilometre Berlin'e kadar gittik, 600 döndük. Açıkçası beni o kadar çok yormadı. Ben böyle araçları sevdiğim için de çok yorulmadım. Hatta otobanda biraz gazladık. Orada bir sınırsız otobanda gazladık. Oradan size görüntüleri size aktarıyorum hemen şimdi. Evet, geri geldik. Gazlamaya devam edelim. Arkadan çok güzel ve arkadan ve önden çok güzel turbo sesleri geliyor. Arkadan egzoz şu an yükteyken inanılmaz güzel sesler çıkartıyor. Dediğim gibi 400 beygir güç, 1600, yok pardon, 1800 küsür kiloydu galiba. Ya, yine unuttum bak, kusura bakmayın. Bunu da buraya yazıyorum. Ama o civarlarda bir şeydi, gayet yeterli. Bagaj hacmi biraz küçük. Tabii bu arabada bagaj hacmini ne kadar önemsersiniz bilmem. Direksiyon biraz başta garip geldi. Yani şu önü ve altı kesik. İlk önce böyle manevralarda falan dedim ki, dedim, değişikmiş ya, o kadar güzel hissettirmiyor dedim. Ama ondan sonrasında tabii alıştım ve şu an hiç yabancılamıyorum. Yani çok çabuk alışabiliyorsunuz. İlk binenlere söyleyeyim, garipseseniz de çabuk alışabileceğiniz bir direksiyon. Şu virajlı güzel yollarda RS modunu alalım. Şöyle ikinci vitese düşürelim ve yapıştıralım. Çok güzel be. Gerçekten çok iyi gidiyor. Yol tutuş inanılmaz bu arada. Şöyle bir düzlük bulursam sizler için, bir yolda boşken 0-100 yapacağım. Evet. Bakın, virajda zorluyorum. Bana mısın demiyor yani. Ray gibi, tren gibi gerçekten. Gerçekten tren gibi. Çok iyi yol tutuyor. Quattro bu konuda gerçekten çok iyi. Bakın.
Ya turbonun o ışıltısı, sesi gerçekten çok iyi. Hazır şurada önümüz boşken, arkamız da boşken bir launch kontrol yapalım. Ve gidiyoruz. Oo, çok iyi. Woohoo! Ah, inanılmazdı. Çok iyiydi. İlk defa yaptım bu arada. Hiç böyle olmasını beklemiyordum. Şuradan tabii süre ölçer de var. Ona da bir bakalım, ivmelenme ölçümü yapmış mı? Maalesef yapmamış ama bunu yapacağız. Çok iyiydi bu arada. 3.8, bence 3.8'in bile üstüne çıkmış olabiliriz. Gerçekten çok iyiydi. Evet, şu an önüm arkam boşken yine bir launch kontrol yapayım. Bu sefer ölçüme de aldım. Ölçüm moduna da aldım. Evet, aktif ve gidiyoruz. Ah! Arabayı manuelde unutmuşum. Gördüğünüz gibi kesiciye aldı aracı. Aracı manuelde unutmuşum. 5.6 saniye çıktı maalesef. Ya bu araç ne aracı biliyor musunuz? Bu araç böyle işten çıktıktan sonra biraz stres atmak istiyorum ama işe de bununla rahatla gideyim aracı. Tamam, biraz sert ama buna alışıyorsunuz. Yani ben alışırım açıkçası. Benim için hiç sorun değil. Ya bu araç tam işten çıktıktan sonra yorulmuşsunuz ve tekrardan kendinize gelmeniz için bir ilaç niteliğinde oluşabilecek bir araç. Tabii rakipleri var. Evet, A45 var rakibi olarak. Ondan sonra M2 var. Bunları da denemek lazım. Ama şu an şu kompaklığıyla, yani şu boyutlarıyla, şu görüntüsüyle ve şu özellikleriyle beni açıkçası çok etkileyen bir araba oldu RS3. Ben RS3'ü çok beğendim. M2 ve A45 tabii ki rakipleri. Siz ne düşünüyorsunuz? Siz olsaydınız A45 veya M2 mi alırdınız yoksa RS3'ten mi yana tercihinizi kullanırdınız? Bunu lütfen bana yorum olarak aktarın. Yorumlarınızı önem veriyorum, bekliyorum. Bu sürüşten de bu kadardı. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Desteklerinizi bekliyorum. Yani siz destek verdikçe daha fazla video çekmeye çalışacağım. Bu şekildeydi RS3 testimizde. Umarım elimden geldiğince iyi anlatabilmişimdir. Kendinize çok iyi bakın ve hoşça kalın. Ben gazlamaya devam.